Son yıllarda neredeyse her alanda dünyanın geri kalanına üretim gücünü bir şekilde dayatan Çin, bu kez inşa ettiği dev gemi filolarıyla gündemde. Dünyanın 3/4'ünü denizlerin oluşturduğunu ve küresel ticaretin büyük çoğunluğunun buralardan geçtiğini düşününce Çin'in gemi inşa kapasitesi bambaşka anlamlara da geliyor. Yüzyıllar boyunca deniz gücüne sahip olanlar dünya düzenini belirledi. Amerika'dan 232 kat daha fazla gemi inşa etme kapasitesine sahip Çin'in ne yapmaya çalıştığı sorusu elbette kritik. Yeni videomuzda hem bu soruya yanıt arayacağız hem de Amerika'nın gemi inşa sektöründe eski mutlu günlerine kavuşup kavuşamayacağı meselesine yakından bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bilim insanlarının dünyayı tanımlarken mavi gezegen demeleri elbette boşuna değil. Uzaydan yerküreye baktığımızda en çok gördüğümüz şey derin mavilikler. Çünkü yaşadığımız gezegenin 3/4'ü denizlerden oluşuyor ve bu sular insanlık tarihinin başladığı günden bu yana bir şekilde önemini hep koruyor. Tarih boyunca denizlere hükmedenlerin ticarete de hükmettiklerini biliyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa denizlere hükmeden dünyaya hükmeder diye boşuna demedi ki gerçekten de böyle oldu. Denize hükmedenler gücü bir şekilde eline geçirdi. Güçlü olanın söz hakkı arttı. Ve günün sonunda bu ülkeler çok ama çok zenginleşti. Elbette bu yol haritası diğer ülkeler için de hem bir yol haritası hem de çekim alanı oldu. Savaşın, barışın, ticaretin ve daha pek çok şeyin başrolünde olan derin maviler bugünlerde yine gündemin ilk sıralarında. Çin'in sahip olduğu dev gemilerden bahsediyoruz. Pekin'in bu alandaki üretim altyapısı öyle bir noktaya geldi ki artık başka bir ülkenin onlarla baş edemeyeceği algısı iyiden iyiye yerleşti. Elbette bu bahsettiklerimiz bir günde olmadı. Arka planı daha net anlayabilmek için filmi biraz geriye saralım. İkinci Dünya Savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Atlantik Okyanusu'nda Alman denizaltıları ve İngiliz ticaret gemileri arasında adeta köşe kapmaca oynanıyor. Bir ada ülkesi olan İngiltere, savaşı sürdürebilmek için deniz aşırı ülkelerden gelen ham maddelere muhtaç. Almanya ise bölgeyi abluka altına almış. Batırılan her İngiliz gemisi sadece binlerce ton kargonun denizin dibini boylaması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda İngiltere'nin savaşabilme kabiliyetini de sekteye uğratıyor. O yıllarda dünyanın en büyük deniz güçlerinden olan İngiltere, cevap verebilmek adına elindeki her tenekeyi gemiye çevirmeye çalışıyor ama nafile. Kaybedilen gemi sayısı üretilen gemi sayısından hep daha fazla oluyor. Savaş devam ederken okyanusun diğer tarafında Amerika acil durum ilan etmiş. Ülke dev bir savaş makinesine dönüştürülmüş ve durmadan üretim yapılıyor. O yıllarda tarafsız olan Amerika istese dahi İngiltere'ye yardım edemiyor. Derken modern tarihin en önemli kırılmalarından biri yaşanıyor. Japonlar Amerika'nın unsurlarına Pearl Harbor'da baskın yapıyor. Saldırıda 12 Amerikan savaş gemisi ciddi şekilde hasar alıyor ya da batıyor. Amerika'nın 188 savaş uçağı imha ediliyor. Resmi kayıtlara göre 2403 Amerikan askeriyle 68 sivil hayatını kaybediyor. Kimi tarihçilere göre Amerika uzun zamandır aradığı savaş sebebine bu olayla kavuşuyor. Hiç vakit kaybetmeden Japonya'ya ve Almanya'ya savaş ilan ediliyor. Amerika'nın savaşa girişi İngiltere için adeta can simidi oluyor. Amerika'nın ilk hedeflerinden biri İngiltere'nin Atlantik Savaşı'nda kaybettiği gemileri yerine koymak. Bu maksatla Liberty ismi verilen yük gemileri yapılıyor. Basit tasarımlı, düşük maliyetli ve kolayca inşa edilebilen bu gemilerden yüksek miktarda üretebilmek için 18 tersane elini taşın altına koyuyor. Savaşın sonuna kadar 2700 gemi inşa ediliyor. Bu gerçekten de dünyanın o günlere kadar hiç alışık olmadığı bir hız anlamına geliyor. Neredeyse 2 günde 3 gemi suya indiriliyor. Bahsettiğimiz gemilerin inşası yaklaşık 1 ay sürüyor. Liberty gemileri için günümüzdeki kaynaklarda bile savaşı kazandıran gemiler yazıyor. Ancak Amerika elbette sadece Liberty üretmekle kalmıyor. Aynı dönemde denizaltılarla savaş için elzem olan refakat gemilerinden lojistik gemilerine kadar çok sayıda farklı gemi de inşa ediliyor. Günün sonunda Amerika 2. Dünya Savaşı süresince dünyanın en çok gemi inşa eden ülkesi konumuna yükseliyor. Savaş bitiyor ve bildiğiniz üzere yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Elbette ilk olarak ticaret canlanıyor. Çünkü herkesin bir an önce normale dönmeye ve para kazanmaya ihtiyacı var. Ticaret deniz ulaşımı da gemi demek. Amerika'nın elindeki yüzlerce gemiyi düşündüğümüzde burada da aslan payının onların olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak işler öyle ilerlemiyor.
Savaşın ardından Amerikan hükümeti elindeki çok sayıda yük gemisini uygun fiyattan satmaya başlıyor. Durum böyleyken tüccarlar yeni gemi inşa ettirmek yerine bu gemileri satın almayı tercih ediyor. Savaş sırasında durmadan gemi üreten Amerikan tersaneleri tek müşterileri olan donanma için çalışmaya devam ediyor. Peki Amerika askeri gemilere devam ediyorsa bu süreçte sivil gemileri kim inşa ediyordu? Evet, İlginç gelecek ama sivil gemiler için Japonya öne çıktı. Amerika bırakın Japonya'yı engellemeyi, aksine bu konuda onları her anlamda teşvik ediyordu. İşte tam da böyle bir ortamda bu kez de Kore Savaşı patlak verdi. Amerika'nın en önemli lojistik merkezlerinden biri tahmin edeceğiniz üzere Japonya oldu. Japon limanlarından kalkan gemiler Kore'ye asker ve teçhizat taşıyor. Söz konusu gemilerin bakım onarım faaliyetlerine ise yine Japonya tersaneleri ev sahipliği yapıyordu. Sivil gemilerin inşasında Japonya'yı zirveye Kore Savaşı'nın çıkardığını iddia edenler de var. Ancak bu pek de genel kabul gören bir durum değil. Aslında Japonya'da videonun başında anlattığımız İngiltere ile benzer durumda. Onlar da bir ada ülkesi ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek ham maddeye mecburlar. Ülkenin ihtiyacı olan her şey deniz yoluyla geliyordu. Japon hükümetleri bunun milli güvenlikle doğrudan bağlantılı olduğunu çabuk kavradı. Finansal açıdan doğru adımlara, hatta belki de bir mucizeye ihtiyaçları vardı. Hükümet gemi inşalarının finansmanı için ithalat ve ihracat bankaları kurdu. Gemi siparişi veren herkes bu bankalardan uygun kredi kullanabiliyordu. Bir süre sonra üretilen gemi sayısı arttı. Sayı artınca birim maliyet düşmeye başladı ve nihayetinde navlun olarak bilinen gemi taşımacılık ücretleri ucuzladı. Taşımacılık giderlerinin azalması ihraç edilen malların fiyatlarının ucuzlamasını beraberinde getirdi. Japonya kendini besleyen ve kısa zamanda çok iyi sonuçlar veren bir ekosistem kurmayı başardı. Hazır bir geminin üretim maliyetlerine gelmişken videomuzun asıl konusu olan Çin'e yeniden dönelim. Çin dendiğinde hepimizin aklına ilk önce ucuz iş gücü gelmesi elbette tesadüf değil. Sanki tüm dünyanın fabrikası orası. Tek başına adeta bir üretim devi. Giyimden elektroniğe, otomotivden iletişim teknolojilerine kadar her şeyin merkez üssü. Ancak konu gemi inşaya geldiğinde ucuz iş gücü tek başına bir anlam ifade etmiyor. Gemi inşa sektöründe madalyonun bir yüzü çok ciddi sermaye anlamına geliyor. Diğer yüzde ise işçiliğin yoğun bir sektör olması var. Örneğin 200 milyon dolarlık bir konteyner gemisi satın aldığımızı varsayalım. İşçilik bu bedelin yalnızca %10'unu oluşturuyor. Tersanenin kar marjı da %10 oluyor. Geri kalan %80 ise makine ve ekipmana gidiyor. Daha net bir ifadeyle tersanelerin 200 milyon dolarlık bir gemi için 180 milyon dolar masraf etmesi gerekiyor. Her şey bununla da bitmiyor. Gemi inşa sektörü büyük altyapı yatırımları istiyor. Tersane inşa etmek için de büyük sermaye gerekiyor. Sizin anlayacağınız sadece ucuz işçilikle ucuz gemi yapmak mümkün olmuyor. Çin bu sektörde çok güçlü şekilde var olabilmeyi devlet politikası olarak gördü ve durmadan yatırım yaptı. Geldikleri noktada dünya deniz firmalarının büyük çoğunluğu yeni gemi inşa faaliyetleri için Çin'in kapısını çalıyor. Bu tercihte tek sebep fiyatın nispeten düşük olması değil. Çünkü gemi inşa ve askeri projeler ucuz olanı alalım bakış açısıyla ilerleyebileceğiniz sektörler değil. Burada da fiyat elbette önemli. Ancak isteklerin karşılanması ve yüksek kaliteli işçilik fiyattan çok daha değerli. Bu noktada Çin son derece yüksek kaliteli gemileri rakiplerinden daha uygun fiyata yapıyor. Ayrıca siparişleri planlanan takvimden daha önce bitiriyor. Ki tahmin edeceğiniz üzere gemileri erken teslim almak son kullanıcı için büyük bir avantaj. Çünkü gemi gelir gelmez iş yapmaya, daha doğru bir ifadeyle sahibine para kazandırmaya başlıyor. Aslına bakarsanız küresel anlamda gemi inşa meselesinin en önemli merkezi çok uzun yıllar boyunca Japonya oldu. Ancak 80'li yıllardan itibaren sektöre yeni bir oyuncu girdi. Güney Kore. 2000'lerin başına kadar dünya gemi üretimine Japonlar ve Güney Koreliler damga vurdu. O tarihlerde Çin'in dünya gemi üretimindeki payı %10'lar civarındaydı. Peki ne oldu da Çin uzun yıllar sektörü tekel halinde yöneten Japonya ve Güney Kore'yi geçebildi? 2000'lerin başında Pekin bir yol haritası belirledi. Devlet için öncelikli sektörler vardı ve gemi inşası da bunlar arasında sayılacaktı. Gelişen teknolojiyle birlikte ticarette de önemli dönüşümler yaşanıyordu. Gemilerle yapılan ticarette konteyner daha önemli bir hal almaya başladı. Çin gibi dev bir üretim makinesi için bu durum tarihi bir fırsattı ve elbette Pekin yönetimi bunu kaçırmadı. Daha çok konteyner, daha büyük gemi, daha büyük gemi de çok daha yüksek kazanç demekti. Üretilen her şey gemilerle dünyanın dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Zaten Avrupa'nın da biz kendimiz üretsek daha pahalıya gelir.
Çin'den almak en mantıklısı tuzağına düştüğü yıllarda işte bu dönemlerdi. Tuzak diyoruz çünkü geldiğimiz noktada hem Avrupa hem diğer ülkeler Çin'e bu denli göbekten bağlı olmanın yarattığı sonuçları derinden hissediyor. Dönemin Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Zhu Rongji'ydi. 2002 yılında Çin Devlet Tersanesi CSSC'yi ziyaret etti. Yöneticilerle görüştü ve günün sonunda onlara tek bir talimat verdi. 2015 yılına kadar Çin bu sektörde en büyük oyuncu olacaktı ve elbette bu hedef başarıldı. Tabii ki bu başarıda en önemli anahtar kasanın dolu olmasıydı. Çin, devlet olarak tersaneleri çok ciddi oranda sübvanse etti. 10 yıllık zaman dolmadan tersaneleri küresel lider haline getiren hikayenin başrolünde Çin'in devasa ekonomik gücü vardı. Ancak 2008'de tüm dünya büyük bir ekonomik kriz yaşadı. Küresel ekonomi hapşırsa deniz ticareti grip olurdu. Beklenen sonuçlar gecikmedi. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda tersane iflas etti. Küresel ticaretin azalması bazıları için ölüm fermanı demekti. Japonların ve Güney Kore'nin ciddi kan kaybettiği o yıllarda liderliği devralan Çin o günden bu yana birinciliği kimseye bırakmadı. Bazı açık kaynaklara göre 2010-2018 yıllarında Çin gemi inşaat sektörüne 132 milyar dolar ayırdı. Bugün geldiğimiz noktada Çin bu dev yatırımların meyvesini toplamaya devam ediyor. Ülkedeki gemi inşaat mühendisliği bölümlerinden her sene yaklaşık 1500 kişi mezun oluyor. Pekin yönetimi yurt dışı öğrenci gönderme konusunda da liderliği elden bırakmıyor. Giden öğrencilerin bir süre sonra yeniden ana vatana dönmeleri de neredeyse zorunlu. Böylece gittikleri ülkelerin sistemlerini de çok iyi şekilde öğrenen ve bu bilgileri ülkelerine taşıyan Çinliler sektöre önemli katkılar sağlıyor. Peki bir ülkenin bu denli iyi ve hızlı sivil gemi inşa edebilmesi donanması adına da aynı başarıyı kendiliğinden getirir mi? Yöneticiler de bu soruyu detaylıca düşünmüş olmalı ki 2016 yılında dikkate değer bir değişiklik yaptılar. Yeni bir yasa çıkarıldı ve bütün ticari gemilerin askeri standartlarda üretilmesi zorunlu tutuldu. Yetmedi, bütün ticari gemiler gerektiğinde askeri şekilde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Örneğin bugün dahi Çin üretimi Ro-Ro gemilerinin rampaları ana muharebe tanklarını taşıyacak şekilde tasarlanıyor. Bu sayede gerektiğinde asker ve askeri ekipman taşıyabiliyor. Hazır Çin'deki tersanelerin asker-sivil meselesine değinmişken bir parantez daha açalım. Ülkede bir de çifte amaçlı tersaneler var. Bu tersaneler tahmin edeceğiniz üzere hem sivil hem askeri gemi inşa edebiliyor. Bu alandaki devlet desteğinden en çok çift amaçlı tersaneler yararlanıyor. Çin donanması bu tersanelere düzenli şekilde yeni gemi siparişi veriyor. Kontrata bağlanmış her yeni sipariş düzenli nakit akışı anlamına geliyor. Çin Devlet Tersanesi şirketi aslında bir üst çatı. Bünyesinde 12 adet çifte amaçlı tersane var. Bunlar için Çin'in en büyük tersaneleri desek yeridir. Kruvazörler, muhripler, devasa amfibi gemiler ve uçak gemilerini inşa edebiliyorlar. Çift amaçlı tersaneler olası bir savaş durumunda tam kapasiteye geçiyor ve o andan itibaren tek görevleri ülkenin ihtiyaç duyduğu savaş gemilerini inşa etmek oluyor. Bu nedenle eğer bir savaş çıkarsa Çin'in kaybedeceği gemileri çok hızlı şekilde yerine koyabileceği üzerinde duruluyor. Sadece yeni gemi değil. Harp sahasında hasar almış gemilerin hızlı bir şekilde tamiri için de buralara büyük iş düşüyor. Tabi tersaneler doğrudan hedef alınmaz ve üretim altyapısı ortadan kaldırılmazsa. Çifte amaçlı tersanelerin Çin donanmasına bir başka katkısı ise makine, ekipman ve elektronik cihaz tedariği. Çin'in askeri olarak satın alamayacağı ya da yaptırıma uğrayacağı pek çok bileşen kağıt üzerinde sivil gemi inşası için denilerek tedarik edilebiliyor. Avrupalı büyük üreticilerin ürettiği gemi makineleri Çin'de lisans altında üretiliyor ve günün sonunda o motorların Çin donanma gemilerinde kullanıldığını da herkes biliyor. Şimdi gelelim Amerika'nın mevcut durumuna. Aslına bakarsanız Amerikan tersaneleri uzun zamandır sadece askeri gemi inşa ediyor. Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği'ne üstün gelebilmek için 600 gemiden oluşan bir donanma inşa etmişlerdi. Sovyetler çökünce Amerikan donanması da bütçe kesintilerinden nasibini aldı. En büyük düşman artık yoktu ve silahlanma yarışı da bir anlam ifade etmiyordu. Yüzlerce milyar dolar başka alanlara kaydırıldı ve her geçen gün askeriyeden kesilen miktar daha da arttı. Açık kaynaklara göre günümüzde Amerikan donanmasının gemi sayısı 300'ün altına düşmüş durumda. Tabloda bir tarafa Amerika, bir tarafa Çin'i koyduğunuzda çizginin birbirine zıt yönde gittiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Elbette bu sadece sayısal bir mesele. Nitelik mi yoksa nicelik mi daha önemli sorusu çok kapsamlı ve bu nedenle de başka bir videonun konusu. Yine de kısa bir parantez açalım. Amerikan donanmasının liderliği henüz kaybetmediği noktalar var. Tonaj üstünlüğü hala onların elinde.
Dikey atım sistemlerinde taşınan füze sayısı yönüyle de Amerikan donanması önde. Uçak gemi sayısı ve denizaltılar konusunda da Amerikan donanması hala listenin ilk sırasında. Ve sizin de bildiğiniz üzere Amerikan donanması dünyanın dört bir yanına güç aktarabiliyor. Bunu defalarca ama defalarca yaptılar. Çin'in henüz böyle bir kabiliyetini görmedik. Amerika'nın üstün olduğu yerleri yazdık. Ama bunun nereye kadar bu şekilde devam edeceği soru işareti. Çin donanması son 30 yılda mütevazi bir konumdan dünyanın en büyüğü olacak şekilde dikkate değer bir dönüşüme imza attı. Amerika ise kan kaybetti. Görevdeki gemilerin yaş ortalaması hayli yükseldi. Sorun sadece gemilerin yaşlanması değil. Elbette fiili görevlerdeki gemiler için en önemli meselelerden biri de bakım ve onarım hizmetleri. Ki bir de modernizasyon süreçleri var. Ancak tüm bunlar için de Amerika ne kadar iyi bir sınav veriyor tartışılır. Sektörü yakından takip eden kimi isimler olası bir savaş durumunda Amerikan tersanelerinin bırakın yeni gemi inşa etmeyi, hasar gören gemilere dahi yetişemeyeceğini iddia ediyor. Amerikan gemi inşa sanayi uzun zamandır çok ciddi iş gücü kaybı yaşıyor. İçler acısı bu durum teslim tarihlerine ve maliyetlerine dahi yansımış durumda. Örneğin Gerald R. Ford sınıfı uçak gemilerinin ikincisi olan John F. Kennedy'de 2 yıllık gecikme söz konusu. Amerikan donanması artan maliyetleri nedeniyle 2 adet Virginia sınıfı nükleer denizaltılardan birinin siparişini iptal etmek zorunda kaldı. Amerikan tersanelerini sadece yeni gemi siparişi vererek ayağa kaldırmak da artık mümkün görünmüyor. Sistemin sil baştan düzenlenmesi gerekiyor. Şöyle bir rakam verelim. Eğer Washington yönetimi denizlerde dolaşan gemilerin en az %5'ini ürettiği eski günlere dönmek istiyorsa bugünkü üretim sayısını 50 kat artırmak zorunda. Kurtuluş reçetesi için Amerikalı uzmanların üzerinde hemfikir olduğu bazı yöntemler de yok değil. Onlara göre tünelin çıkışını bulmak için Japonya ve Güney Kore ile sıkı bir işbirliğine gidilmeli. Amerikan donanmasının bu iki ülkeye yeni siparişler vermesi gerektiği üzerinde duruluyor. Trump yönetimi durumun ciddiyetinin farkına varmış olacak ki Güney Kore ile somut adımlar atıldı. Uluslararası haber ajanslarının geçtiğimiz günlerde abonelerine duyurduğu yeni gelişmeler son derece önemli. Buna göre Güney Koreli sanayi devleri Hanwha, Samsung ve Hyundai Heavy Industries, Amerika'da gemi yapımını canlandırmak ve askeri gemilerin inşa ve onarımını hızlandırmak için Pentagon'la aktif işbirliği başlattı. Bu işbirliğinin bir parçası olarak Hyundai, Filipinlerin Subic Körfezi'ndeki stratejik bir tersaneyi restore etti. Fırkateynlere ve devriye gemilerine hizmet veren önemli bir merkez oluşturdu. Ayrıca muharebe birimlerinin üretimi konusunda da görüşmeler devam ediyor. Philadelphia'daki Philly tersanesini satın alan Hanwha iki merkez oluşturuyor. Biri Philadelphia'da üretim üssü, diğeri Güney Kore'nin Busan kentinde onarım merkezi olarak kullanılacak. Burada her yıl 11 Amerikan donanma gemisine bakım yapılması bekleniyor. Samsung Heavy Industries ise Vigor Marine Group'la anlaşma imzaladı. Aynı anda 5 Amerikan tersanesinde kritik işler üstlenecekler. Öte yandan Amerika'nın bu alandaki iş gücünün yeniden eğitilmesi için de yatırım yapacaklar. Tabii tüm bunları alt alta koyduğumuzda kafamızda dön dolaş yine aynı soru beliriyor. Amerika ve Çin'in denizlerdeki mücadelesinde kazanan kim olacak? Washington şimdilik yoluna iyi ortaklarla devam edeceğe benziyor. Dünya denizlerinde dolaşan gemilerin neredeyse 1/3'ü Güney Kore, Japonya ikilisinden çıkıyor. Ancak geriye kalan kısımda Çin öylesine baskın ki bırakın birinin onu geçmesi, yaklaşması bile pek ihtimal dahilinde durmuyor. Çin denizlerdeki gemilerin %62'sini tek başına yapıyor. Rakamlar ortada. Dünyanın nereye evrildiği de 3 aşağı 5 yukarı belli. Herkes bir şeylere hazırlık yapıyor. Eğer korktuğumuz başımıza gelir ve 3. Dünya Savaşı'nın fitili ateşlenirse hiç şüphesiz en büyük sahnelerden biri denizlerde kurulacak. O zaman bizde sayısal üstünlük mü yoksa kabiliyetler mi? Tek başına dev bir üretim üssü olmak mı yoksa stratejik ortaklıklar mı sorusuna cevap bulmuş olacağız. Siz Çin'in önlenemez gemi inşa kabiliyetlerini nasıl yorumluyorsunuz? Amerika arayı kapatabilir mi yoksa atı alan çoktan Üsküdar'ı geçti mi? Amerika ve Çin'in muhtemel bir kapışmasında denizlerde kimi önde görüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Desteğinizle her geçen gün daha da büyüyoruz. Eğer hala değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeniz ve yorum yapmanız da bizim için çok değerli. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Çin dendiğinde hepimizin aklına ilk önce ucuz iş gücü gelmesi elbette tesadüf değil. Sanki tüm dünyanın fabrikası orası. Tek başına adeta bir üretim devi. Giyimden elektroniğe, otomotivden iletişim teknolojilerine kadar her şeyin merkez üssü. Ancak konu gemi inşaya geldiğinde ucuz iş gücü tek başına bir anlam ifade etmiyor.